8'de Sağlık'ta şimdiki konuğumuz uzman fizyoterapist Canan Sepetçi. Canan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Yine güzel bir programda beraberiz. Evet. Bugün aslında konuşacağımız pek çok şey var ama ben öncelikle size hani hem konuya da giriş olsun anlamında duyusal hassasiyet nedir? Bunu izleyicilerimize önce anlatırsanız sevinirim. Tabii ki. Biz canlıların yaşadığımız bir mekanizmamız var. Dışarıdan, çevreden etkileşimde olduğumuz her türlü bilgiyi alırız, beynimizde işlemleriz ve buna uygun adaptif cevaplar çıkartırız. Bu bizim duyu bütünleme sürecimizdir. Bu sürecimizde nörolojik bir takılma olduğu zaman çeşitli görsel, işitsel ya da dokunsal dediğimiz durumlara duysal hassasiyetler çıkartırız. Bu ne demek? Örneğin yüksek sesli bir yerde benim işitsel algım yüksekse ya kulağımı kapatırım ya kaçarım. Beynimiz bize kaç ya da savaş komutunu verir. Duysal hassasiyetler aslında hepimizin yaşadığı kaç ya da savaş durumundan ibarettir. Hocam peki duyu bütünleme problemleri nasıl anlaşılır? Şimdi duyu bütünleme problemleri çocuklarda, bebeklerde ve yetişkinlerde farklı ortaya çıkar. Öncelikle şunu söylemeliyim, duyu bütünleme problemi bir tanı ya da bir rahatsızlık değildir. Yaşadığımız bir durumdur. O nedenle bazen bize aileler duyu bütünleme problemi varmış ve çocuğum otizmli mi diye gelir. Otizmle duyu bütünleme problemleri çok karıştırılır. Duyu bütünleme problemi bir otizm değil ama bir otizmli çocukta duyu bütünleme problemleri görülme olanağı yüksek. Öncelikle bunu açıklamak isterim. Çünkü duyu bütünleme problemleri çocukta bir hiperaktivite ya da tam tersi kaçınma, sosyal etkileşime girmeme, göz teması dahi kuramama gibi yüksek sesten ürkme gibi durumlarla ortaya çıkabiliyor. Ailelerimiz bebeklerinde ya da çocuklarında bu durumlar varsa duyu bütünleme problemlerinden şüphelenebilirler. Peki dikkat eksikliği ya da bu hiperaktivite diye son zamanlarda da çok böyle bir terimde kullanılıyor. Bu gerçekten duyusal bir problem mi? Bu da bizim kliniğimize çok gelen bir durum hocam. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu aslında nörogelişimsel bir bozukluk. Fakat duyu bütünleme problemi nörogelişimsel bir bozukluk değil. Bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Bazen dikkat eksikliği, hiperaktivite olan çocuklarımız dürtüsel çocuklarımız olabiliyor ve burada çocuk psikiyatri hekimlerimiz bazen tıbbi tedavi, ilaç tedavisi kullanmak durumunda kalabiliyorlar. Fakat duyu bütünleme problemi algısal, etkileşimsel olan bir problem, işlemlemede bozukluk olan bir problem. Duyu bütünleme problemi gerekli uygun müdahale ve terapilerle düzelebiliyor ya da çevreye daha uyumlu ve adapte yaşamamıza sebep olabiliyor. Aslında klinik bulguları aynı gibi duyu bütünleme problemi olan bir çocuk da bize kıpır kıpır dikkat eksikliğiyle gelebiliyor. Orada çok iyi klinik değerlendirme ve muayene yapmak gerekiyor. Karıştırılabilir çünkü. Çok karıştırılabiliyor. Klinik muayeneden biz ikisinin farkını ortaya koyabiliyoruz. Peki duyusal problem yaşayan çocuklar bu süreçle nasıl başa çıkabilirler? Çocuğun aslında duyu profilini bilmemiz gerekiyor. Aile olarak uzmanlar bu konuda yardımcı olabiliyorlar aileye. Bazen çocuklarımız dokunsal hassasiyetle dünyaya gelebiliyorlar ya da sonradan dokunsal hassasiyetleri gelişebiliyor. Bu bebekleri ya da bu çocukları sürekli temasla, dokunarak zorlamamak gerekiyor. Bu çocukların örneğin aileler akran etkileşimi adı altında kreşlere verebiliyorlar. Yoğun kalabalık kreşte çocuk arkadaşının ona temasından rahatsız olabiliyor ya da öğretmeni sürekli seviyor, sarılıyor, güvenli bağ kurmaya çalışıyor ama çocuk bundan rahatsız olabiliyor. Çocuğun profilini çıkarttığımız zaman ve çocuğa uygun davrandığımız zaman çocuk bu problemleriyle daha güzel baş edebiliyor. Ya da görsel algısı yüksek olan bir çocuk sürekli karışık ve kaotik olan tahtadan, ders kitabından, kartlardan hoşnut olmaz. Kaçar kendisini. Orada da mesela biz çocuğun anlamadığını ve algılayamadığını düşünürüz aslında. Sadece serbestleştirmek, basitleştirmek, sade renklerle çocuğun önüne ders programını koymak çocuğa yardımcı olabiliyor. Burada bazen aileler çocuklarına renkli kalemler alıyor örneğin daha iyi anlasın, daha iyi algılasın diye. Bazen bu aslında çocuğumuzun yaşadığı duysal problemi daha yükseğe çıkartabiliyor. Çocuğun profiline uygun davranmamız gerekiyor. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Basitçe şu anda izleyiciler açısından kendi çocuklarında özellikle bir duyu bütünleme bozukluğu olduğunu, hiperaktivite daha çünkü bilinen bir şey. Evet. Aileler daha çok tanıyorlar bunu ama bir duyu bütünleme problemi olduğunu nereden anlayabilir ya da neden şüphelenebilirler ki
bir şekilde hani bununla ilgili tedavi için size gelebilsinler? Çok basitçe aslında öz bakımından şüphelenebilirler. Örneğin çocuğumuz çorap giymeyi hiç istemiyor. Dar kıyafetlerden hiç hoşnut değil. Ya da sürekli üst üste bir şeyler, sıkı bir şeyler giymek istiyor. Öz bakımını yaptırırken, saçını tararken, tırnak keserken, banyo yaparken hiç hoşnut değil. Ağlaya ağlaya banyo yapan çocuklarımız var mesela. Bu çocuklar gerçekten duysal hassasiyeti yüksek olan, eşiği yüksek olan çocuklar. Ya da berbere götürüyor aile, çocuk asla saçını kestirmek istemiyor. Yüksek uyarı olan çocuklar. Ya da parkta çocuğu götürüyor ama bir türlü çocuğu memnun edemiyor. Yani mızmızlanıyor orada çocuk. Çünkü sürekli anne onu aslında sallamak istiyor. Fakat çocuk sallanmak istemiyor. Bu gibi belirtilerden anlayabilirler. Yani aslında bu bahsettiğiniz genellikle sanki çocukların kaprisiymiş gibi düşünülüp ebeveynlerin de aksine üstüne gittiği Evet, durumlar ki, Kabullenmesi için değil mi hocam? Evet. yani bu üstüne gitme durumu da aslında problemi daha çok Tabii yani alevlendiriyor. duysal sorunlarda üzerine giderek çözmek bize tam tersi çocuğun kaçınmasını getirir. Çocuk bundan kaçınır, rahatsız olur. Bu şu gibi aynı anda denize götürüyoruz bebeğimizi. Aslında hiperaktif, su iyi gelir, rahatlasın diye. Fakat çocuğun orada gerçekten duysal hassasiyeti var ve biz zorla ağlaya ağlaya çocuğu denize sokmaya çalışıyoruz. Burada çocuk tam tersi bizden kaçınır. Çünkü kum, ıslaklık, suyun derecesi bile çocuğu rahatsız ediyor. Biraz çocuğa uygun, kararında zorlukta. Peki böyle çocuklarımızı denize sokmayacak mıyız? Öz bakımını yapmayacak mıyız? Ne yapacağız? Bu da bize gelen sorular. Elbette yapacağız ama kararında zorluk denilen bizim bir terimimiz var. Biz bunu ailelere öğretiyoruz. Önce şu aşamadan başlayın. Çocuğa destek olun. Sonra bu aşamadan başlayın. Örneğin deniz olayında bırakalım önce çocuk kumla, kovayla oynasın. Orayı bir tolere edebilsin. Kendini bu alana regüle edebilsin. Sonra o çocuğumuz zaten yavaş yavaş kendi baş ettikçe zorluklarıyla bunu yapacak. Yoksa bizim alıp çocuğu hadi tamam artık alışır deyip suyun içine koymamız ya da sürekli yoğun bir şekilde sallamamız çocuğun problemini çözmeyecek. Bu sahne eminim herkese tanıdık gelmiştir. Bir de şöyle bir şey var, aile arasında işte anneanneler, babaanneler, bunun babası da böyleydi, annesi de böyleydi. Bir gelenekselleştirme kısmı da oluyor maalesef. Evet. Bu Bunun bir rahatsızlık olduğunun farkına varmadı. Duysal hassasiyetler günümüzde aslında pandemi çocuklarıyla da çok karıştırılıyor. Çünkü aileler bize diyorlar ki ya hocam evet ilgilenemedik, biz online çalıştık aslında. Çocuk kendi kendine kaldı. Bize dikkat çekmek için böyle işte koltukların tepelerinde geziyor ya da bizim dikkatimizi çekmek için mızmızlanıyor. Aslında pandemi bizi duysal hassasiyetlerde etkiledi. Çünkü çocuk zenginleştirilmiş bir çevreyle yaşayamadı. Ekran bağımlısı oldu. Ama bu bizim sadece duysal hassasiyetlerimizin artmasına sebep oldu. Burada biz ev için yine düzenlediğimiz zaman çocuğumuzun ve ailemizin duysal hassasiyetle başa çıkmasını bir nebze kolaylaştırabiliyoruz. Peki bu sorunlar gerçekten aşılabiliyor mu? Herhalde Aşılabilir. herkes bunu düşünüyor şu anda izleyenler. Yani belirli bir tedavi programı altında bunlardan tamamen kurtulabilmek mümkün mü? Eğer altta yatan nörolojik bir tanımız yoksa, otizm, epilepsi, dürtüsellik, hiperaktivite gibi tıbbi müdahale etmemiz gereken ya da nörogelişimsel bir sürecimiz yoksa bunları bir miktar silebiliyoruz. Yoksa hepimizde, sizde, bende, hepimizde aslında duysal Herkeste. hassasiyetlerimiz Tam da onu var. soracaktım Bir duyu hocam. profilimiz var ama biz bunlarla baş etmeyi, bunları çevremize adapte etmeyi ya da çevremizi kendimize adapte etmeyi başarabiliyoruz. Çocuklarımız burada zorluk yaşıyorlar. Biz bu adaptasyonu sağladıktan sonra terapi yöntemleriyle ve terapi yöntemlerini günlük yaşama aktararak bundan sonra çocuklarımız ve ailelerimiz bu sorunlarla başa çıkabiliyorlar. Dışarıda aslında çok kolay yapacağımız işler. Tamamıyla doğaya çocuklarımızı bırakmamız gerekiyor. Tırmansınlar, hoplasınlar, zıplasınlar, keşif yapsınlar. O zaman bu çocuklar masa başı kartlarla çalışmaktan çok daha uygun, çok daha günlük yaşama adaptif çocuklar haline gelecekler. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Erişkinlerde yani benzer şeyler çok oluyor. Yani iş yerinde, evde veya işte bir takım insanlarla tanıştıkça aslında bunlar çocukluktan gelen duyu bütünleme problemlerinin
tedavisiz kalmış hali diyebilir miyiz erişkinlerdeki Olabilir problemde? tabii ki. Mesela bazı erişkinler gerçekten sosyal etkileşimde problem yaşıyoruz. Hemen girdiğimiz ortama adapte olamayabiliyoruz. Karşımızdaki insanın duruşu, hatta parfümü bile bizi etkileyebiliyor. Bunlar mesela bir koku hassasiyeti olan bir insan karşısındaki insanın parfümünden etkileneceği için etkileşime dahi giremeyebiliyor. Bu kadar aslında duyu bütünleme problemleri yoğun problemler. Canan Hanım çok teşekkür ederiz. Her zamanki gibi çok hoş, Ben faydalı teşekkür bir ederim. sohbet Ağzınıza oldu. sağlık İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta konuğumuz uzman fizyoterapist Canan Sepetçi ile duyu bütünleme bozukluklarını ve fizyoterapist olarak onların katkılarını konuştuk. Oldukça hoş bir sohbet oldu. 8'de Sağlık şimdi kaldığı yerden devam ediyor.